Yolculuğumuzun bu durağında Nazi Almanyası'nın geliştirdiği bir savaş stratejisi olan Blitzkrieg yani Yıldırım Savaşı stratejisi konusunu ele alacağım ve diğer Avrupa ülkelerini hızla işgal edilmesini sağlayan bu stratejinin neden Sovyetler Birliği'nde işe yaramadığını sizlere anlatacağım. Yıldırım Savaşı taktiğinin temelinde hız, koordinasyon ve psikolojik çökertme vardır. Nazi ordusu Avrupa'nın düz ovalarında kazandığı zaferleri aynı hızla Sovyetler Birliği'nde tekrar edeceğini sanıyordu. Oysa bu topraklar askeri tarihin gördüğü en zorlu coğrafyalardan biriydi. Yollar çamur deryasına dönüyor, tanklar ilerleyemiyor, kamyonlar bataklıklarda kalıyordu. Lojistik zincirler uzadıkça uzuyor, yakıt ve mühimmat cepheye yetişemiyordu. Ve en belirleyici etken coğrafyanın sert kışı. Nazi planlaması birkaç ay içinde Moskova'nın düşmesi üzerine kurulmuştu. Ancak devasa direniş sayesinde Moskova düşmedi ve böylece Naziler için kış erken geldi. Sıcaklık -30 derecelere indi. Motorlar çalışmadı, yakıtlar dondu, askerlerin botları ve paltoları bu soğuğa uygun değildi. Nazi askerleri işgal ettikleri topraklarda donarak ölüyor, tanklar olduğu yerde kalıyordu. Sovyet askerleri ve direnişçi halk ise kendi topraklarında iklime alışkın, daha donanımlı ve daha dirençliydi. Doğa, Nazilerin hızlı savaş stratejisini yavaş yavaş boğuyordu. Yıldırım Savaşı taktiği coğrafyanın ve iklimin tuzağına düşmüştü. Başkomutan Stalin ve Sovyet komutanlığı Nazilerin Yıldırım Savaşı'nın hızlı sonuç almaya dair amacını hemen kavradı. Bu nedenle Sovyetler zamana oynamalı, savaşı uzatmalıydı. Bunun için olağanüstü bir seferberlik başlatıldı. Batıdaki fabrikalar sökülüp Ural dağlarının ardına taşındı. Sovyet işçiler gece gündüz çalışarak yeni tanklar, uçaklar ve silahlar üretti. Savaş sadece cephede değil, sanayide de kazanılıyordu. İşgal altındaki bölgelerde partizanlar örgütlendi. Nazi konvoyları tuzağa düşürüldü. Tren rayları söküldü. Haberleşme hatları kesildi. Böylece Nazi ordusu hiçbir zaman arkasını güvenle bırakamadı. Nazilerin Avrupa'daki özgüven içindeki maceraları Sovyet coğrafyasında artık tutmuyordu. Her köy, her kasaba, her ormanlık alan direnişin yuvası haline geldi. Ve en önemlisi Sovyet halkı bu savaşı yurt savunma savaşı olarak benimsedi. Çünkü tüm atalarının nice emeklerle kurduğu dünyadaki bu ilk sosyalist yurt tüm kazanımlarını yeryüzünden silmeyi amaçlayan bir ordunun işgaliyle karşı karşıyaydı. Kadınlar tarlalarda çalıştı, erkekler cephelerde savaştı, gençler ve yaşlılar dahi direnişe katıldı. Bu yüzden bu savaşa günümüzde Büyük Yurtseverlik Savaşı adı verilir. Çünkü dünyada eşi benzeri bulunmayan bir direniş sergilenmiştir. Nazi savaş makinesinin Yıldırım Savaşı taktiği sadece orduyla değil tüm bir halkın kararlılığıyla karşı karşıya kalmıştı.